Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Konuşbay. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Astro Veri Dataları kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi, bakalım. Yarın neymiş, ne değilmiş? Yarın neymiş, ne değilmiş? Bakacağız. Yarın ayın 1'i, 1 Ağustos. 11 gün sonra, yarın itibaren 11 gün sonra Aslan Burcu'nda güneş tutulması var. Ve tam güneş tutulması var. Jüpiter kavuşumlu olacak elbette. Achtung, Ay Balık'ta olacak. Yarın hareketsel olarak gayet önümüzün açık olduğu bir süreç ve tam bir Plüton Güneş karşıtlığı var. Yani zihnen tam olarak girmemiz gereken yola doğru ittiriyor bizi. Farkındaysanız bu açıyla. Girmemiz gereken yola ittiriyor bizi. Neptün ve Satürn. Satürn yolu açıyor. Neptün de etraftaki baskıyı azaltıyor. Ve Ay da genişle diyor kardeşim. Genişle. Genişliğe dön. Genişliğe dön. Merkür de zaten bol bol halkla ilişkiler veriyor. Eros terazide. Bol bol halkla ilişkiler veriyor. Yani bize kalan Aydın Kova bizliği öğrenebilmek. Bizliği öğrenebilmek. Çünkü kova bizliktir. Aslan benlik, kova bizliktir. Bizlikte bütünleş ilişkilerinde, iletişimde bizlikte bütünleş ve etrafında kolektif açılsa dahi sen biz olmaya özen göster. Tabii bundan anlayana aynen ve kendini yapılandır kardeşim. Gerekirse yön değiştir ama kendini yapılandır diyor. Kendini yapılandır diyor. Orada çok önemli astrolojide, matematikte kendini yapılandırmak için de Satürn'ün açtığı yoldan yardırıp ilerlemek gerekiyor. Bu kadar basit, net, temiz. Şimdi bakalım bu yarın tarotla nasıl görünecek o genişleme? Hangi burçta nasıl vuku bulacak onu göreceğiz. Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. 12 numaralı ev. Balık 12 numaralı ev. Tamamlanması gereken şeylerle beraber, var olması gereken şeylerin birleşmesiyle beraber genişleme süreci olacak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın Koçlar. Ne diyormuş? Alacağın haberlerle beraber harekete geçmiş olman gerekiyordu. Bu geçmiş kartıdır. Aynen. O aldığın haberler senin konfor alanını daha iyi yükseltecek ve daha kaliteli hale getirecek. Bu statik bir akış da olabilir, sabit bir akış da olabilir. Yeter ki sen harekete geç ve duygusal manada paniğe bağlama sayın koç. Paniğe bağladığın an sıvadığın andır ve yeni bir başlangıca hazırlanmaya doğru git. Daha üst mevkide burada 2 haber var. Bir, buradaki haber, bir buradaki haber. Bu ikisi birleşecek balıkta ve seni yepyeni bir maceraya atacak. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Peki nedir ne değildir orası? Diyor ki sana haberi olsun diyor. Haberi olsun diyor. Hırs yapacaksın ve küçük çaplı değişiklikler yapacaksın. Bu senin paha biçilmez bir noktaya doğru getireceği manasına geliyor ve bunun için çaba sarf edeceksin. Mecbursun çaba sarf etmeye. Aksi takdirde mümkün değildir. Hem küçük çaplı değişiklikler yapmak için çaba sarf edeceksin, hem bu alanı hak etmek için çaba sarf edeceksin ki bu yepyeni bir alan diyor Joker kartı. Achtung, the final destination kart diyor ki bunun için bazı şeyler ertelenebilir. Bazı konularda fedakarlık yapman gerekebilir. Bakış açını kendi iç dünyana çevir. Ben ne yapıyorum, ne yapmam gerekiyor ve olay nereye gidiyor? İç dünyanda buna karar vereceksin.
O iç dünyaları demen şart. Çünkü zaten bazı şeyler ertelenecek. Zaman aşımında o olacak. Oradaki en önemli fırsat bir süre yalnız kalman ve kendini gözden geçirmen. Çünkü yeni maceraya atılmadan önce bunu yapman şart. Gerekirse bakış açını değiştir. Bir şeyler yap. Kafanda o organizasyonu iyi ayarla Sayın Koç. Çünkü ondan sonra bir numaralı eve geçiş yapacaksın arkadaşım. Olasılıklar evine. Bitti. Done. Nokta. Period. Aynen. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu koçlar, bu süreciniz böyle akacak. Gelelim şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu boğalar. 12 numaralı ev koç, 11 numaralı ev balık. Yani dış bağlantılar evi sayın boğalar. Dış bağlantılar evinde bakalım ne olacak? Ne olacak? Hey hey ne olacak bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın boğalar. Ne diyormuş? Bir süredir bir takım dönüşler ve sıkıntılarla meşgulsünüz. Ve bulunduğunuz nokta sizi geriyordu böyle buram var. Burası artık beni kasıyor. Ben delip gideceğim burada. Ne yapacağım? Delip gideceğim. Ha. Ha, ha. Peki şu anda o aşama ne? O dengelerin tam değişmeye başladığı nokta. Yani bir şeyler senin sıkıntılarını alıyor ve maddesel dengeleri hayatında dönüştürmeye başladı. Bu resmi evraklara kadar gidip o dengenin dönüşümü tasdikleyecek. Aynen. Tasdikleyecek ve olay nereye gidecek? Panik yapman yasak. None. Neden? Çünkü o düzen değişiyor abi. Yapmak zorunda. O denge değişince mecburen düzen değişecek. Senin büyük bir olasılıkla hiç bir yere gitmen gerekmeyecek. Bulunduğun noktadaki düzen değişecek. O yüzden de sakın savunmada kalmaya çalışıp fazla suyunu çıkarma. Çünkü matematiksel olarak eksisin sayın boğa. Dış bağlantılarda öyle bir denge değişimi olacak ki bütün düzeni komple değiştirecek. Bitti. Aynen. Peki oğlum iki tane büyük arkana kartı var oğlum. Boru değil yani. Aynen. Olay nedir ne değildir? Şimdi siz bir dil altı alın çünkü ben bu iki kartı açacağım. Yapacak bir şey yok. Ne olacakmış? Söyleyeceğim. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın boğalar, kaos başlayacak. Çünkü denge değişimi ve düzen değişikliği aynı anda. Kaos başlayacak. O kaosla beraber proje değişiklikleri, adres değişiklikleri, şehir değişiklikleri, ülke değişiklikleri, dünya değişiklikleri. Yani oraya kadar yolu var. Oraya kadar yolu var. Oraya kadar olan yolun final kartı ne? Final kartı diyor ki alacağın haberler var. Bu haberler için harekete geçmeye değer mi diyeceksin. Evren de diyecek ki sana şu 3 kartı gösterecek. Arkadaşım ister seve seve değiştir, ister seve seve değiştir. Mecbursun değiştirmeye. Orada yapacak bir şey yok. Değneklerin prensi diyor ki o kaosa girmek zorunda o boğa. Orada yapacak hiç istiyorsa girmesin. Gitgide sonra geride kaldığında ve değeri düştüğünde niye değerim düşüyor benim? Deme lüksün yok sayın boğa. Dış bağlantıların çat diye kesilir. Kaynak kapanır. Ondan sonra ne yapacaksın? Cepten mi yiyeceksin sürekli? Sen bilirsin. Ye. Bizi ilgilendirmiyor. Gelelim şimdi ikizler burcuna. Kariyer evi. Kariyer evi nedir ne değildir sayın ikizler. Gölgelerin güzeli. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın ikizler. Diyor ki bir süredir dengeler değişiyor sende zaten. Sende dengeler değişiyor. Resmi evrak olayları çoktan gündeme gelmeye başladı sende. Sende olması gereken asıl şey iki büyük arkana da o değişen dengelerin sorumluluklarını almak. O dümene oturacaksın oğlum. Senin kariyer evin. Başkasının kariyer evi de neyin peşindeysen artık tabii. Kestirmeden gitmeye çalışıyorsan yükselen ikizler git. Faturayı ödeyecek olan sensin. Biz değiliz. Sıkıntı yok. Aynen. Sıkıntı yok. Final kartı ne diyor? Etrafındakilere de dikkat et. Etrafındakilere. Değersel olarak ceplerinde akrep olabilir. Ceplerinde akrep olabilir. Pintileşebilirler. Sen de pintileşebilirsin. Dikkat et. Fazla sahiplenici tavırlar
Denge değişimine engel olur. Ondan sonra sırada sorumluluğa gelince ikizler pır yemez. Yemez. Peki olay nereye gidiyor kariyer evinde sayın ikizlerim? Şimdi cümle kuruyorum. Bekle. Bir cümle kuruyorum. Cümle kuracağım. Nereye doğru gidiyormuş? Kaos. Din, 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 din. Kaosa girecek oğlum. Merak etme ama kaosa destekle gireceksin. Daha önce yaptığının desteğiyle gireceksin kaosa. Yani sıkıntı var. Büyük de sıkıntı ama çok büyük sıkıntı değil. Sonuçta senin kariyerin yani boru değil. O kaosa gireceksin ama destekle beraber gireceksin o kaosa. Ve Final Destination, şimdi o tılsımların dörtlüsünün aşağısında ne var bakın çok merak ediyorum. O tılsımların dörtlüsünü kapatabilmek için bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Aksi takdirde John Hutton, ne oldu? Değerler olmayacak. Ondan sonra nereye yatırım yapacaksın? O yatırımın tutması için senin bütün olasılıkları değerlendirmek gerekiyor arkadaşım. Adama dertine ağzını burnunu dağıttırma sayın ikizler. Aynen. Yapacak bir şey yok bir kere. Aynen. Done. O Python'a bastığında o sıkıntının zero olması gerekiyor. Hadi olmadı. Olana kadar uğraşman gerekiyor. Bütün olasılıkları denemen gerekiyor. Bitti. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Gölgelerin gücü adına. 9 numaralı ev. Nedir ne değildir? Şimdi yaşam standartları, inandığın yol ve eğitimlerini kendini belki geliştirme doğru odaklayabilir. Daha önceki projelerin sonuna yaklaşabilirsin. Ne diyormuş sayın yengeçte? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın yengeçte, selam söyle yengece. Bir süredir otoritelerle meşgulmüş. Papaz oldun mu yoksa işi tatlıya bağladın mı sayın yengeç? Papaz olma durumum vardı çünkü. Şimdi orada yırttıysan sürpriz gelişmeler var. Çünkü bu kart varsa bundan başka olasılık yok matematiksel olarak. Matematik bu kardeşim. Otorite varsa değer de var. Bitti. Temiz, net. Son kart o değerlerle ne yapacaksın? O değerlerle yatırım yapacaksın. Ne yapacaksın başka? Allah Allah. Matematiksel başka olasılık var mı? Yok. Bitti. 1 + 1 eşittir 2. Başka olasılık yok. 1,5 olamaz o. Yatırım yapacaksın. Şimdi onun nereye doğru? Karanlığa doğru. Önce karanlığa doğru bir gidip gelecek. Ondan sonra ışığa doğru gidecek. Dolunay'ı geçtik. Karanlıktan şimdi dönüyor. Oradan ışığa doğru gidecek. Ne o? O Aslan burcu yeni ayı. Güneş tutulması. Haşırt. Bakalım nedir ne değildir. Oradaki 3 kart. Göreceğiz şimdi. Akıllı ol. Ha. Full değerlerine odaklanman gerekiyormuş alacağın çift yönlü destekle. Full değerlerine odaklanman gerekiyormuş. Değneklerin ikilisi. Yusuf. O ön yargı ve korkuları bir kenara bırakman gerekiyor. Sürprizlere açık olman gerekiyor. Bu tılsımların asını alabilmek için yapacak hiçbir şey yok. Ve Final Destination diyor ki sayın yengeç. İkili üçlü girişmelerim var. Yırttın oğlum, yırttın lan. Tılsımların onlusu bu. Boru değil. 2 üçlü en köklü görüşmelerle beraber sen o yatırımları çıkarırsın oğlum. Sıkıntı yok. Yani hiç korkma, yardır. O ön yargı yapanı kainat dövüyor. Haberin olsun. Böyle evire çevire ıslata dövün. Dövün abi. Bir tur daha dövün. Hani bir tur da benim için dövün. Kim? Yengeci. Bir tur da benim için dövün. Yapacak bir şey yok. Sen bunun yüzünden bunu kaçırırsan ondan sonra burada avucunu yalarsın sayın yengeç. Yalasın bize ne? Aynen. Değil mi? Net. Gelelim krizler evindeki aslan burçlarına. Krizler evindeki aslan bak. Krizler evinin sahibi akrep. Sen de onun laciverti zaten. Aynen.
Aslan, akrep neyse aslan onun laciverti. Bakalım akreplerle anlaşabiliyor musun Sayın Aslan? Göreceğiz, göreceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart Sayın Aslan. Ne diyormuş? Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bir süredir önünü öngörüyor aldığı destekle beraber. Umuyorum o desteğin hakkını verir de öngörebildiği alanda yardırır. Umuyorum yardırır. Yapacak bir şey yok. Yardırmak için hesabı kitabı çok iyi oturtman gerekiyor diyor Azize Kart'a. Aksi takdirde krizler. Aksi takdirde krizler. Final Destination ne diyor? Ay balık da genişleyecek oğlum. Boru değil. Abi o hesabı tutturursan neler olacak biliyorsun değil mi? O haberlerle beraber zbam. Hatta I like the way you... Oğlum tılsımların dokuzlusu boru değil. O hesabı kitabı tutturursan aldığın destekle beraber öngördüğün alanda tılsımların dokuzlusunu kararsın. Stabil, muazzam, konforlu bir alan yaratırsın kendine Sayın Aslan. Peki olayı nasıl halledecek? Şimdi göreceğiz şimdi. O kısmını göreceğiz. To be continued reklamlardan sonra. Bir dakika dur. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numara ne diyormuş? Oho, uyan da balığa gidelim diyor. Uyan da balığa gidelim. En büyük sıkıntı şu olur. Şimdi aslanın enerjisi var ya, güneş yıldızından olma enerjisi var ya. Şu aynı tabii Güney Ay düğümü Kova. Yani bu Kuzey Ay düğümü Kova. Şimdi Güney Ay düğümü Aslan. Ne oldu? Ay düğümü oraya geçti. Bunun için değmez lan. Hadi. Desene lan onu. Delikanlıysan, bak delikanlıysan onu söyle. Söyle de gör gününü. Çünkü bu aynı zamanda kapıları açan karttır. Ama sen Güney Ay düğümü Aslan'a gidersen, şu anda Kuzey Ay düğümü Kova'da, dersin, görürsün gününü. Bir de sabırsız davranır. Bak ben demiştim bir şey olmayacağını. Yani alacağımız değeri almamız gereken değeri alamayacağımızı söylemiştim. Biliyordum. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Orada küçük çaplı değişikliklerle o değer kesin gelecek. Garantisi var. Bırakın lan. Bırakın oğlum. Allah Allah. Bırakın 8 numaralı ev. Gömün onu oraya. Hatta üstüne beton dökün. Bunu yapıyorsa beton dökün üstüne. Sıkıntı yok. Bütün toprakları üstüne dökün. Hazır siz toprakları üstüne dökerken vakit geçer. Siz de gelen değerlerle hırs yapar yardırırsınız. Bırakın orada. Bırakın lan. Bırakın. Sen almazsan o tılsımların dokuzlusunu başkaları ziyadesiyle alırlar. Hiç merak etme. Rahat ol. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Ciddi işler, ciddi ilişkiler bildiğin gibi değil. Aynen. Sayın Başak neymiş ne değilmiş göreceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bakalım uzlaşmalarda nedir ne değildir. Bakacağız. Bir süredir o modül koptu zaten. O modül koptu bir süredir. Nereye gidiyor? İşte ışığa gidiyor. Işığa gidiyor. Işıkta ne var? Işıkta soru işaretleri var. Vallahi ama o ışığın üstünde böyle soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Her bir soru işareti o kanalı açacak. Her bir soru işaretini gidermesi o kanalı açacak. Yoksa abi burada çok bir soru, ben bunlarla uğraşamam. Bu soru işaretleri buraya kadar zaten zor geldi. Ben bu soru işaretlerine uğraşamam. Görüşürüz abi eyvallah. Yani 100 metreyi gidip de onları tamamlamak için 1000 metre geri mi döneceksin? Akıl sağlığı yerinde mi? Bakın bakayım. Akıl sağlığı yerinde mi? Başar bir bakın akıl sağlığı yerinde mi? Ama ufak bir sıkıntı var. Hiç kimsenin kendisini kafalamasına müsaade etmeyecek. Aynen. Hiç kimsenin seni kandırmasına, bak burada kestirme yol var demesine müsaade etmeyeceksin kardeşim. Adamı hasta etme. O soru işaretleri seni sıçrama tahtasına götürürse o ayrı. Ama şu kestirmeler şunu yapalım. Yemez. Başak bunu yer mi lan?
Analitik bir burç bunu yer mi? Yani galaksi olalım olmadı. Şimdi bakalım neymiş o soru işaretlerinde o kılıçların yedilisi neymiş? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyor? Diyor ki gölgelerin gücü adına bütün olasılıkları denesin abi. O soru işaretlerini gidermek için bütün olasılıkları denesin. Onu denedikten sonra gölgelerin gücü adına desin. Şuradan gidiyoruz diye. Ermiş kartı. Bunu demek zorundasın. Başka olasılık yok. Ve bilinç altına ortadan kaldır. Alışkanlıklarını aş. Çünkü 1 numaralı kart ölüm kartıysa o bilinç altındaki değişikliklerin olacağı manasına gelir. O değişiklikler senin kestirme mi var? Ben hazır tırsıyordum zaten. Ne tarafta? Dediğin an sıçtığın andır Sayın Başak. Söyleyeyim. Tertemiz söyleyeyim. Gelelim şimdi Sayın Terazilere. 6 numaralı nasıl göster bakayım amcalara nasıl organize olup yönetiyorsun. Göster amcalara. Temiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Terazi. Ne diyormuş? Uzlaşman gereken süre zarfı içerisinde uzlaşmaya girdin mi? Girdiysen sıkıntı yok da. Girmediysen sıkıntı. Aynen. Girmediysen sıkıntı. Çünkü knockout etmiş olabilirler. Uzlaşmaya gelmedilerse sen gider başkalarıyla uzlaşırsın zaten. Sıkıntı yok. Çünkü ben gittim başkalarıyla uzlaştım. Sıkıntı olmadı yani. Aynen sıkıntı olmadı. Sen yeter ki o uzlaşmadan sonra bir daha hedef şaşma. Ondan sonra enerjisiz kalırsın. Nasıl yöneteceğim burayı enerji yokken? Değer yokken. Neyle yöneteceğim burayı? Ben bu kararı alıyorum. Neyinle? Neyinle diye sorarlar. Al da kararı aldı da nesiyle alıyor acaba o kararı? Hani o kararı umursayan olur mu acaba? Çünkü yani tamam o kararı verdik. Sakal nerede? Aynen. Bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Başak. Sayın Terazi. Başak diyorum. Sayın Terazi. Hesaplar tutmayacak o zaman. Hesaplar tutmazsa senin uzlaşmayı yapman gerekiyor arkadaşım. Orada yapacak hiçbir şey yok. Tertemiz. Yoksa çıkmaz sokak kılıçların onlusu. Ve onunla beraber yeni bir döneme başlangıç ve o döneme başlangıcı tutturana kadar senin dengeyi muhafaza etmen gerekiyor kendine. Aksi takdirde o hesap yerle bir olur Sayın Terazi. Haberin olsun. Sonra demedi deme. Bitti. Nokta. Gelelim şimdi Sayın Akrep burçlarına. Sayın Akrepler. Nedir ne değildir göreceğiz. 5 numaralı ev. Flörtler evi, yaratıcılık evi. Sayın Akrepler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş yaratıcılık evinde? Şimdi daha önce seni manipüle etmeye gelenlere istinaden yaptığın satranç oyunlarında umuyorum istediğin sonucu almışsındır. Alamadıysan sükutu hayal. Tam o dönem şu anda. Kim kimi yerse dönemi. Tam o dönem. Kim kimi yerse o kim kimi yersenin sonucunda çünkü hayatında köklü bir dönüşüme doğru gideceksin. Bir model tamamen sona erecek. Önemli olan senin burada kendini mi kandırdın? Karşı tarafın seni kandırmasına müsaade mi ettin? Yoksa doğru zamanda doğru hamleyi yapıp olayı tık diye çözdün mü? Çünkü o ölüm kartına kesin gideceksin kardeşim. Orada yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin. O yüzden libidona hakim ol Sayın Akrep. Yani yoksa dalarlar adamı dağıtırlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Akrep. Ne diyormuş? Buram buram verilen manipülasyon ve kılıçların yedilisi dolu ilgiyle dağılırsan o son dağılışın olur söyleyeyim sana.
Karşına bir de hırs yaparsın. Gözün de görmez. Akrepsin çünkü. Hırs da yaparsın. Ondan sonra, sonra perdeyi bir açarlar. Bunun hepsini ben mi yaptım? Maalesef. Maalesef onların hepsini sen yaptın. Hatta orada takılı kaldın. Ondan sonra sen takılı kaldığın esnada bir de önüne taş koydular. Bam! O yüzden şu dönemde kendine inanılmaz bir şekilde mukayyet olman gerekiyor. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Akrep. Bütün yaratıcılığını kullan. Kestirme yöntem arama. Doğru zamanda doğru hamleyi yap ve bölümü kapat Sayın Akrep. Aksi takdirde anladın ne demek istediğimi. Gelelim şimdi yay burçlarına. Hayatının merkezinde ne oluyormuş bakalım sayın yayların. Göreceğiz. Aynen göreceğiz. Tertemiz hem de. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın yaylar. Ne diyormuş? Bir süredir canınızı sıkan şeyler oluyor da umuyorum o canınızı sıkan şeyler oluyor diye hepsini beraber imha etmemişsinizdir. Çünkü burada kapı gibi kapıların dörtlüsü var. Sürprizlere açık olan kısmını açık bırakmışsınızdır. Oradan gelen gelecek çünkü. Ve o gelenle beraber sizin tılsımların dörtlüsüne gitmeniz gerekiyor. Değersel olarak yatırımlar. Niye? Hayatının merkezi oğlum. Boru mu? Ama işte etrafındaki herkesten gına geldi. Konumuz senin 4 numaralı evin. Onları silkele, kalan her şeyi bırak. O kendi kendine yerine oturacak zaten. O kendi kendine yerine oturacak zaten. Ve 3 numaralı kartta diyor ki nasıl oturacak yerine? Güneş kartının desteğiyle. Yani çekeceksin. O oraya gelecek. Yapacak hiçbir şey yok. Açalım şimdi. Tılsım dörtlüsüyle güneş kartını. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın yaylar. Ne diyormuş? Niye bu döneme geliyorsun zannediyorsun? Niye? Ölüm kartından dolayı. Seve seve gideceksin ve oraya gelmek zorunda. Nereden biliyoruz? Kupaların prensinden. Dın 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 dın. Matematik oğlum. Boru değil bu. Dın 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 dın. Ay, evet aynen. O gelecek oğlum. Biliyoruz da konuşuyoruz. Ve onunla beraber bam! Değerlerine odaklanacaksın. Oraya 4 numaralarla onu oraya biriktireceksin. Yapacak hiçbir şey yok sayın yaylar. Bu olacak ve bunu yapmak zorundasın. Bitti. Gelelim sayın oğlak burçlarına. Şirketinizin ilk adımları ne şekilde atıldı? Temel hazır mı? Ben bakacağım şimdi temel hazır mı? Göreceğim. Oğlak burcu 1, Oğlak burcu 2 ve Oğlak burcu 3. Ne değil ki. Bir süredir olasılıkları deniyormuş sayın Oğlak. Aynen. Denedin mi en iyi olasılıkları? En iyisini buldun mu? Çünkü en iyisini bulduysan o otoritelerle de savaşa giriyorsun şimdi. Onları da toparlayacaksın. Yapacak bir olayı tatlıya, resmiyete tatlıya bağlanacak oğlum. Tabii. Aksi takdirde oluşturduğun temel ilerlemez. Orada yapacak bir şey yok. O dengenin oturması için şurayı halletmen lazım sayın Oğlak. Aksi takdirde aynen. Yemez yani. Aksi takdirde o olasılığı sabaha kadar dedim bu oturmuyor. Oturmaz. Oturtacak kişiyle anlaşmadın ki. Aynen. Anlaşmadın ki yapacak bir şey yok. O anlaşma nasıl olacak? Bana bunlarla gel kardeşim delikanlı. Bana bunlarla gel. Aynen temiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı. Ne diyormuş? Ne demiyor ki? Ne demiyor ki? Diyor ki önce bir yönü tayin etsin. Ben şuradan gitmek istiyorum desin. Biz ona göre tescilleyelim. O demeden biz neyi tescilleyeceğiz? O söyleyecek biz tescilleyeceğiz ki dengeler oraya doğru kayacak. Başka türlü olmaz ki. Aynen. Bunun için de küçük çaplı değişiklikleri ve niyetini, hırsını, azmini bize göstermesi gerekiyor. Hadi. Ve Final Destination o göstersin ki biz de hakkını verelim. Matematiği, astrolojiyi, tarotu çok seviyorum abi ya. Böyle cuk. Aynen. Dik oturdu. Bitti. Done. Sayın Oğlak 3 numaralı evde bunların hepsini toparlaman gerekiyor. Toparlayamazsan
Gelelim şimdi kova burçlarına. Benim dahi burcuma. Değerlerimi. Bond, James Bond. Ne diyormuş sayın kovalara? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın kovalar, bir süredir seçim yapmakla meşguldünüz. Yaptınız mı? Libidosal ve zihinsel bir seçim yapmakla meşguldünüz. Yaptınız mı? Gerekirse esnemeniz gerekiyordu. Başardınız mı? Gölgelerin gücü adına. Çünkü onu yaptıysan onun üstüne bir de yaratıcılığını eklemen gerekiyor. Büyük arkanın 2 kartı birden, ikisi de zihnini ilgilendiriyor. Hem esneyeceksin, illüzyon olup olmadığını kontrol edip aynı zamanda kendine mukayyet olacaksın ama aynı zamanda yaratıcılığına yardıracaksın. Final Destination diyor ki çat. Alacağın haberlerle beraber I like the way you... O kutlamaya doğru gidebilirsin işte o zaman. O zaman gidebilirsin. O zaman I like the way you move. Peki olay nereye doğru gidiyor orada? Nasıl, nedir, neyin, nedir, ne değildir? Bakacağız. Bilir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Kova. Diyor ki duygusal paniğe bağlamazsa ve aldığı haberleri iyi değerlendirirse çok stabil ve kaliteli bir noktaya doğru gidiyor Sayın Kova. Ve orada var olan bütün olasılıkları değerlendirmesi gerekiyor ama gerekiyor. Şart. Aynen. Yaptığın an bir de sürpriz gelişmelere açık oldun mu? O sürpriz gelişmeler çünkü ona kutlamaya getirecek. Aynen. Tertemiz. Gelelim şimdi balık burcu ve kapanışa. 12 numaralı ev. Pardon. Olasılıklar evi. Aynen. 1 numaralı ev sayın balıklar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın balıklar. Şimdi geçmiş süreç uzlaşmaya varabildiyse, tatlıya bağlanabilirlerse sıkıntı yok değil mi? Yok. Aynen. Sıkıntı yok ama sıkıntısı da şu, tatlıya bağladı ama o kafayla gitmez abi. Orada yeni bir dönem başlayacak, kafa yapısının komple değişmesi gerekiyor. Yoksa olsa dükkan senin abi. Yok. Çünkü o kafa yapısı değişmezse oraya yeni olasılıklar getiremez. Getiremezse de uzlaştığıyla kalıp onu dımdızlak. Ondan sonra ne olur? Küllerinden doğmaya gidip resmileştirecek ama kafa yapısını değiştirebilirse. Yapamazsa resmileştiremez. Resmileştiremezse küllerinden doğamaz. Bitti. Tertemiz sayın balık. Tertemiz. Aynen. En zorlanacağın nokta burası. Sıra kadem basmazsan bu esnada yırttın. Bakacağız. Bakacağız. Sayın balıklar bakacağız. Tılsımın unlusu ve mahkeme kartı. Nedir ne değildir? Yanlış zamanda, yanlış hedefe ateş edersen yanlış kafa yapısıyla karavana karavana otomatik olarak bekle. Bir dahaki turum. Aynen. Ne zaman? Belli değil. Ama karavana yapmasan dahi beklemeye gireceksin. O bekleme yaşanacak. Senin önemli olan karavanayı tutturup tutturmayacağın. Bir de karavanadan sonra bir de üstüne bir de seçim yapacaksın. Neyin seçimi? Küllerinden doğdun da yolculuk nereye birader? Hemşerim, memleket nereye? Bu dünya benim memleket demen gerekiyor. Ve onu yaparken kendi bedensel durumlarına mukayyet olman gerekiyor. Aksi takdirde game over sayın balık. Aksi takdirde game over. Çünkü burada delikanlı gibi 3 tane büyük arkana kartı var. Biri zihinsel, biri ruhsal, biri maddesel. Yani baba, oğul ve kutsal ruh adına hepsine mukayyet olman gerekiyor. Aynen. Arkadaşlar bugün benlik bu kadar sayın arkadaşlar. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Ben Ozan Kurtbay. Arrivederci abi.
Eyvallah.